Tarihi Yolculuklar kanalında bu serimizde Kemet'in hikayesini sizlere sunacağız. İyi seyirler. Yıl: Milattan önce 1523. Yer: Vaset, günümüzdeki Luxor, Yukarı Mısır. Nil o yıl kara ve öfkeliydi. Sular her zamankinden erken taştı. Toprak kana bulanmış gibi kızıl bir çamura büründü. Bu, köylüler için uğursuzluk, rahipler içinse tanrıların sesiydi. Güneş Diskira'nın her sabah olduğu gibi yükselmediği bir gündü. Sis, tanrısal bir perde gibi şehri kapladı. Tapınaklar dualarla inliyordu. İşte tam o gün Amara doğurdu. Amara, sıradan bir kadın değildi. Tanrıça Isis'e adanmış, Amon'un büyük rahiplerinden biri olan Menkefer'in eşiydi. Karnındaki çocuk, sıradan bir insanın çocuğu değildi. Rahipler, yıllardır süregelen kehaneti fısıldaşıyordu. Nil kıpkırmızı aktığında, gök sisle kaplandığında, bir çocuk doğacak. O çocuk, halkı birleştirecek. Kardeş kanı dökülecek ve Mısır yeniden doğacak. Doğum sancıları Amara'yı tapınağın taş döşemelerine düşürdü. Haykırışları duvarlardaki hiyeroglifleri bile titretti sanki. 3 rahibe ve başrahip Menkefer doğuma eşlik etti. Bir yıldız o an gökyüzünde alev topu gibi kaydı. Adını o an koydular. Kemet-Ra, kara toprağın güneşi. Kemet'in doğumu sessiz bir devrimdi. Ağlamadı. Gözlerini açtı, başını doğrultup Menkefer'e baktı. Bir yeni doğanın yapmaması gereken ne varsa yaptı. Rahipler tir tir titredi. Başrahip onu avuçlarına alıp Ra'nın sunağına götürdü. Mumyalara tapar gibi dua etti. Ey Ra! Bu çocuk senin elçin mi? Yoksa yıkımın tohumu mu? Kehanet ve kıskançlık Amara bebeğini kollarına alırken gözlerinde bir boşluk vardı. Çünkü içinde bir sır taşıyordu. Kemet, Menkefer'in oğlu değildi. Bunu sadece 3 kişi biliyordu. Kemet'in gerçek babası, kayıp firavun kanı taşıyan bir sürgündü. Kanı asil, kaderi lanetliydi. Menkefer hiçbir şeyden şüphelenmiyordu. Ama onun büyük oğlu Setep her şeyden şüpheleniyordu. 12 yaşında olmasına rağmen zekası ve hırsı Maat'ın terazisini zorlayacak cinstendi. Ve kardeşinin doğduğu an, onun kalbinde bir yemin doğdu. Bu çocuk büyümeyecek. Büyürse taht benim olmayacak. İlk işaretler, Kemet, büyürken garip olaylar yaşanıyordu. Henüz 6 aylıkken yılanlar beşiğine girdi ama onu sokmadı. 1 yaşına bastığında mumya salonundaki mumlar kendi kendine yandı. 2 yaşında hiç öğretilmeden hiyeroglif çizmeye başladı. Rahipler her gece sunağa kapanıyor. Tanrılara dua ediyordu. Ra'nın gazabı mı yoksa kurtarıcısı mı bu çocuk? Setep ise içten içe korkuyordu. Her başarı kendi gölgesini biraz daha küçültüyordu. Ama o sabırlıydı. Ve bir gün bu çocuğu karanlığa gömecek kadar güçlü olacaktı. Nil'in laneti. 5 yaşındayken Kemet büyük bir hastalığa yakalandı. Tüm şehir tanrıların öfkelendiğine inandı. Ra'nın tapınağında günlerce tütsü yakıldı. Rahipler kurbanlar sundu. Setep her gün dua ediyormuş gibi annesinin yanında durdu ama içinden fısıldadığı tek şey şuydu: "Öl, küçük kardeş, Mısır bana kalmalı." Ama Kemet ölmedi.
3 gün boyunca ölümle mücadele etti, sonra ansızın ayağa kalktı. "Ben Ra'yı gördüm," dedi. "Gökyüzü ağlıyordu ama bana yürümemi söyledi." O andan sonra ona sadece bir çocuk gözüyle bakanlar artık başlarını eğdi. Menkefer onu kendi elleriyle Amon'un gizli okuluna götürdü. İlk ayin 7 yaşına bastığında Kemet ilk kez halkın karşısına çıktı. Karnak Tapınağı'nda düzenlenen Amon gününde onun ellerine altın bir asa verildi. Bu bir semboldü. Bu çocuk Mısır'ın yol göstericisidir. Kemet, asayı eline aldığında bir şey oldu. Güneş ışığı tapınağın içinden geçti. Asayı tuttuğu an, yerdeki bütün gölgeler bir noktaya doğru eğildi. Rahipler diz çöktü. Halk ağladı ve Seteb'in yumrukları kenetlendi. Kumların oyunu, Milattan önce 1517, Yukarı Mısır, Vaset Vadisi, Kayıp Prenslik, Kemet artık 8 yaşındaydı. Kumlar altında saklı sırlar gibi o da hala keşfedilmemiş bir bilgelikle büyüyordu. Amon'un gizli okulunda geceleri yıldızları, gündüzleri ise tarih yazmayı öğreniyordu. Ona öğretmenlik eden başrahip Pethamun şöyle derdi: "Bu çocuğun gözlerinde geçmişin laneti ve geleceğin kaderi aynı anda var." Fakat okulun dışında başka bir savaş başlıyordu. Taht oyunu. Setep artık genç bir adamdı. Babası Menkefer'in gölgesinde kalmak istemeyen bu hırslı genç, saray muhafızlarıyla kendi bağlarını kurmaya başlamıştı. Kemet'i bir kardeş olarak değil, rakip olarak görüyordu. Onu yalnız bırakmak, sindirmek, gölgede tutmak istiyordu. Ama Kemet, gölge olmaya hiç niyetli değildi. Kum savaşları, bir gün saray bahçesinde yapılan bir çocuk yarışmasında Kemet tüm yaşıtlarını okey atma ve zeka oyunlarında yendi. Seteb'in emrindeki bir hizmetli onun yayını sabote etmişti. Ama Kemet bunu fark etti. Oyunu bozdu, kendince yeni bir yay yaptı ve kazanmayı yine başardı. Herkesin alkışladığı o anda Seteb'in sesi sarayda yankılandı. "Küçük tanrı mı ilan edeceğiz şimdi bunu? Bir çocuğu mu?" Menkefer oğullarına baktı ama hiçbir şey söylemedi. Sessizliği Seteb'e cesaret, Kemet'e yalnızlık verdi. Gölge altındaki sarayın gece sessizliği artık fısıltılarla doluydu. 2 oğuldan biri, tanrıların seçilmişi diyordu rahipler. Fakat hangisi? Kemet. Annesi Amara'ya bu soruyu sorduğunda, kadın sadece gözlerini kaçırdı ve şöyle dedi: "Bazen sessizlik, cevabın ta kendisidir." O günden sonra Kemet kendi sessizliğine gömüldü. Derslerde daha dikkatli, antrenmanlarda daha hırslı olmaya başladı. Ne sevgi aradı, ne takdir. Sadece gücün sessiz yolunu seçti. Bu ise onu Setep için daha da tehlikeli hale getirdi. Çölde gece. Milattan önce 1515'te kral ailesi çölde bir ritüel için kamp kurdu. Bu kutsal törende erkek çocuklar tanrılara sadakatlerini kanıtlamak için yalnız başlarına geceyi çölde geçirmek zorundaydı. Kemet için bu bir sınav değil, kaderin cilvesiydi. Gece boyunca çakalların uluması, soğuk rüzgarın ıslığı ve gökyüzündeki sessiz yıldızlar onunla konuşur gibiydi. Uyumadı. Bir taşın üzerine oturdu ve Ra'ya şöyle fısıldadı: "Eğer ben senin çocuğunsam, o zaman bana bir işaret ver." O anda gökten yıldız kaydı. Fakat aynı anlarda biri çölde pusudaydı. Seteb'in adamı. Onu öldürmekle
görevlendirilmişti. Ama Kemet hazırlıklıydı. Gizli bıçağını kullanarak kendini savundu. Sabah olduğunda rahipler çölde onun yanında bir ceset buldu. Kemet sadece şunu söyledi: "Gece beni yok etmeye çalıştı. Ama ben gün doğumunu seçtim." Bu olaydan sonra onun adı sadece sarayda değil, şehirde de duyulmaya başlandı. Çöl çocuğu dediler ona. Korkmayan, geceye meydan okuyan çocuk, yalnız taşlar. Kemet artık yalnızlığa alışmıştı. Okulda arkadaşlık kuramıyor, sarayda kardeş sevgisi bulamıyordu. Ailesi onun büyüdüğünü görmekten çok, tehdit haline gelmesinden korkuyordu. Seteb'in içindeki kin yavaş yavaş zehre dönüştü. Artık kardeşine sadece düşman değil, potansiyel bir ölüm sebebi gibi bakıyordu. Babası Menkefer ise artık oğulları arasında bir seçim yapmak zorunda olduğunu biliyordu. Tanrıların sessizliği, rahipler her yıl yaptıkları gibi tanrılara soru sormak için ayin düzenledi. Bu kez soru netti: Vaset'in tahtına kim oturmalı? Kutsal buhurla tütsülenen taş tablete damlayan yağ, rastgele bir hieroglifin üstüne düştü. Sesu Heru, sözleri ışık gibi olan. Bu ifade, rahiplerin zihninde bir kişiyi işaret etti: Kemet. Çünkü o, bir keresinde annesinin mezarı başında şu cümleyi kurmuştu: "Kelimelerle savaş kazanılır. Kılıçlar sadece son darbeyi vurur." Rahipler bunu ilahi bir işaret saydı. Ama bu seçim henüz açık edilmedi. Çünkü Menkefer'in kalbi henüz bölünmeye hazır değildi. Altın Çocuk, Milattan önce 1511 Vaset Akademisi ve saray koridorları, Kemet 12 yaşına bastığında Vaset'in en kutsal okuluna girdi. Perang, yani yaşam evi. Burası sadece rahiplerin değil, aynı zamanda gelecek firavunların da yetiştirildiği yerdi. Altın kaplamalı sütunların arasında gizli bilgiler, sihirli metinler ve antik sırlar dönerdi. Kemet, burada yalnızca bilgiyle değil, hayatta kalmanın kurallarıyla da yüzleşti. İlk derste ona öğretilen şuydu: altın sadece süs değil, ateşin ve zamanın testidir. Tahta oturacak olan önce ateşte yanmalıdır. Kemet, diğer öğrencilerden ayrıldı. Çünkü o sadece öğrenmiyor, sorguluyordu. Tanrıların emirlerini ezberlemiyor, nedenlerini merak ediyordu. Bu tavır hem hayranlık hem de korku uyandırıyordu. Setep bu sırada ordu eğitimi alıyordu. Kemet'in bilgide ilerlemesi onun için açık bir tehdit haline aldı. Babası Menkefer, iki oğlunu ayrı ayrı yetiştirerek bir denge kurmaya çalışıyordu. Ama denge kum üstüne kurulmuştu. Taşlar ve kan, milattan önce 1510 yılında sarayda büyük bir hastalık baş gösterdi. Sadece alt sınıf değil, soylular da etkilenmeye başladı. Kemet, hastalığın kaynağını araştırırken dikkat çeken bir şey fark etti: tapınak kuyularına karıştırılan bir ot. Bu, bir ihanetin iziydi. Rahipleri gizlice sorguya çekti. Bir tanesi sonunda itiraf etti. Bunu biri emretti: Seteb'in adamı. Kemet bu bilgiyi babasına sunmak yerine sustu. Çünkü biliyordu, böyle bir suçlama tahtı sarsar, hatta iç savaşa yol açardı. Bunun yerine kendi yöntemini kullandı. Rahibi ortadan kaldırdı ama kan dökmeden. Onu çölde sürgüne gönderdi. İlk kez bir karar verdi. Mısır'ın selameti bazen adaletten daha önemlidir.
Kalbinin fısıltısı bu dönemde Kemet başka bir duyguyla tanıştı. Aşk. Perank'ın bahçesinde tanrıça Bastet'e adanmış sunağın önünde genç bir rahibe adayıyla karşılaştı. Adı Nefrusekhem idi. Gözleri gece kadar derin, sesi ise su kadar duruydu. Onunla konuştuğunda zaman duruyor gibiydi. Ama aşk yasaktı. Özellikle tanrılara adanmış biriyle yaşanırsa cezası ölümdü. Yine de her gece tapınağın arka bahçesinde buluştular. Her buluşmaları bir dua gibiydi. Kemet şöyle fısıldamıştı bir gece, "Seninle konuşmak, yıldızlara bakmak gibi. Sessiz ama sonsuz." Fakat bu aşk sarayın duvarlarını deldi. Seteb'in casusları bu gizli buluşmaları öğrendi. Bu bilgi onun eline ilk gerçek kozunu verdi. Ateşle sınav. Milattan önce 1509'da sarayın kütüphanesi yandı. Yüzlerce yılın bilgisi yok oldu. Ama tek zarar gören bilgi değil, kalplerdi. Çünkü yangının ardından Nefrusekhem kayboldu. Kemet günlerce onu aradı. Nil boyunca yürüdü, çölün kenarına kadar gitti. Ama bulamadı. Sonunda bir akşamüstü eski bir kuyunun dibinde buldular onu. Yaşamıyordu. Boğazında bir sembol kazınmıştı. Set'in çatal oku. Kemet çöktü. İlk kez ağladı. İlk kez içindeki sessizlik yırtıldı. O gece yıldızlara şöyle dedi, "Eğer tanrılar adalet dağıtmazsa, ben dağıtırım." Bu söz onun içindeki çocuğu öldürdü. Ve Kemet ilk kez gerçek anlamda bir hükümdara dönüştü. Nil'in hiddeti, yıl milattan önce 1508. Nil yine taştı. Ama bu sefer toprağı bereketle değil, cesetle doldurdu. Çünkü kuzeydeki şehirlerden biri Hımun isyan etti. Halk vergilere ve rahiplerin baskısına karşı ayaklandı. Kral Menkefer, Setep'i bastırması için gönderdi. Fakat Setep, isyancılara kan kusturdu. Kadın, çocuk, yaşlı demeden herkesi astı. Şehir susmuştu ama halkın yüreği kana bulanmıştı. Kemet bu haberi duyduğunda sarayın avlusunda yürüyordu. Başını göğe kaldırdı ve mırıldandı, "Zafer, katliamla ölçülüyorsa bizler barbarız." İşte o gün Kemet ilk kez halkın önüne tek başına çıktı. Setep'in zulmünü anlatmadı ama kendi planını başlattı. O planın adı Birleşik Mısır. Sessiz devrim. Kemet ilk adım olarak Perank'taki en sadık dostlarını topladı. Kendi halk meclisini kurdu. Tapınak dışındaki rahiplerden, eski savaşçılardan, köylülerin temsilcilerinden oluşan gizli bir konsey. Amaç, halkın sesini ilk kez saraya taşımaktı. Bu meclis gizli çalıştı. Kararlar alındı, emirler yayıldı. Ve bir yıl içinde Vaset'in çehresi değişti. Halk huzur buldu. Vergiler düzenlendi. Su dağıtımı adaletli yapıldı. Kemet'in adı artık Işık Prensi olarak anılmaya başlandı ve bu Setep'i çıldırtmaya yet. Sonraki bölüm, tahtın gölgesinde. Kemet artık çocuk değil. Genç bir lider. Gölgede büyüyor. Tahtın üstündeki eller çoğalıyor. Kılıçlar bileniyor. Savaş yaklaşıyor. Kardeş kanı ilk kez toprağa damlamak üzere. Tarihi Yolculuklar kanalımız için görüş ve önerileriniz son derece önemlidir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.